Hazreti Talha'yı Sa'd ibn Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd ibn Rebi derken zannediyorum şu anda siz de onun Uhud'dan doğru gelen sesini, haykırışlarını duyuyorsunuzdur. Çünkü ancak sırtındaki yükü Uhud'a kadar götürebilmişti. Orada kılıç darbeleriyle doğranırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu aramak üzere bir sahabe göndermişti. Uhud'un arkasından cennetin kokusunun geldiğini duyduğunu ona ifade etmişti. Uhud'un arkasından cennet kokularının geldiğini, esip geldiğini duyuyorum. Allah Resulü'ne selam söyle, şöyle de diyor, kavmime de selam söyle, gözleri açılıp kapandığı sürece Resul-i Ekrem'e kıl kadar zarar gelirse, şöyle olsun böyle olsun diyordu. Yiğit insan yiğitçe yaşamıştı, kendine göre ölüyordu. Kendi gibi ölüyordu. Sa'd ibn Rebi böyle ölür. İşte Hazreti Talha buna misafir, buna kardeş düşmüştü. Talha anlatıyor. Diyor ki iki zevcesi vardı. Bir gün beni evinin bir köşesinde misafir ediyor. Elimden tuttu, beni kendinin kaldığı hücreye götürdü. İki hanımefendi oturuyordu orada. Daha tesettür ayeti de nazil olmamıştı. Çünkü ilk dönem. Hanımları bana gösterdi. Şunların ikisi de kardeşim dedi, benim zevcelerimdir. Kardeşlik ona derler ki, her şey ortak olsun. Hangisini arzu ediyorsam ben onu tatbik ederim. Boşarım Allah için dedi. İddetini bekler o. Tam boşanmış olur. Sonra da sen izdivaç yaparsın. O nasıl kardeşliktir ki, sen Mekke'de her şeyini terk eder buraya gelirsin. Benim iki zevcem olur. Senin çamaşırını yıkayacak bir tane zevcen olmaz. Bu Sa'd ibn Rebi'a düşen bir yiğitliktir. Muhacirse hicretle kazandığı şeyleri feda etmeyecek kadar gözü açık, uyanık, şer bir insandır. Kardeşim, Allah zevceni de, yurdunu da, yuvanı da sana mübarek eylesin. Biz onlar için gelmedik buraya. Sen bana pazarın yolunu göster ve bir tane ip ver bana. Talha'nın sırtı hiç yük taşıma görmemişti. Çok soylu yaşamıştı. Ama onuru, gururu için hammallık yapacaktı. 3-4 gün hammallık yaptı. 3-4 gün sonra güzel kokular sürünmüş, parmağında yüzük Allah Resulü'nün huzuruna gelmişti. Bu da ne demişti Allah Resulü? Nişanlandım ya Resulallah. Kardeşinin kalbinden o ukdeyi de izale etmek için başının çaresine bakmış, bir yerden bu mevzu halletmiş. Kardeşi bir kardeşlik ortaya koymuş. O da o kardeşliğe mukabelede bulunmuş. Böyle bir kardeşlik teessüs etmişti. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallahu azim. Kendileri sıkıntı içinde, darlık içinde bulunsalar dahi kardeşlerini nefislerine tercih edecek kadar civan mertliğe yelken açmış, yüreği pek, iradeleri sağlam, kardeşliği açılmış mükemmel bir cemaatti. Allah'ın inayet ve keremiyle Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem tesis buyurduğu bu kardeşlik çok kısa zaman sonra yine Rabbimin inayetiyle dünyayı dize getirecek ve dünya devletleri arasında muvazeneye yepyeni bir devlet girecektir. Dilerim Rabbim aynı şeyleri size de yaptırsın. Teessüs etmeye başlamış şu kardeşliği arızalardan koruyarak size de aynı şeyleri gördürsün. Aziz kardeşlerim, iman, Allah'a iman etmişsek, bu bizim bir araya gelmemizi ve kardeşliğimizi iktiza ediyor. Bu kardeşlik, bizim dünyaya ait meselelerimizi çözmede önemli rol oynayacağı gibi aynı zamanda
ahiret hesabına da kurtulmamız için en büyük vesilelerden, esaslardan birisidir. Rabbimin inayet ve keremiyle. Zira Allah'ın cemaati olan inayeti çok farklıdır. Ferden ferda, her bir yerleriniz Hasan Şazeli olsanız, Ahmet Bedevi olsanız, açıktan açığa Allah Resulü'yle sık sık mülakat temin eden insanlar, Şah-ı Geylani olsanız, yerde durup Cenab-ı Hakk'ın arşını müşahede etseniz, hamele-i arşı görseniz, Allah'ın size lütfu hususi mahiyette, ferde olan lütufları şeklinde olacaktır. Ama cemaate Allah'ın öyle hususi bir lütfu vardır ki, fertler ferdi ferit dahi olsalar, büyük veli dahi olsalar, kutbu aktap dahi olsalar, Gavs-ı Azam dahi olsalar, Allah'ın cemaati olan lütfunu elde edemezler. Zira Allah, yadullahi fevka eydihim buyuruyor. Allah'ın eli, o sıkışan ellerin üzerindedir. Biat eden, birliğe söz veren ellerin üzerindedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve o Bey'at-ı Ridvan'da Allah Resulü'ne biat edenlere diyor ki, siz ellerinizi Resul-i Ekrem'in elinin üzerine koyuyorsunuz. Biat ediyorsunuz. Bir birleşme sergiliyorsunuz. Bir vahdet, bir kardeşlik sergiliyorsunuz. Bu çok ucuz şey değildir. Unutmayın diyor. Eliniz Allah Resulü'nün eli üzerindeyse, üçüncü el bir teşbihtir bu, bir temsildir. Üçüncü el Allah'ın elidir ve Allah'ın eli cemaatin eli üzerindedir. Yedullahi fevka eydihim ve Allah Resulü yedullahi ma'al cemaat. Allah'ın inayeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu cemaatle beraberdir. Siz tek başınıza uçsanız dahi, deniz derya geçseniz dahi, cennetlere ulaşsanız dahi, cemaatle elde edilen şeyin aşrı mişarını elde edemezsiniz. İlla cemaat, illa cemaat, illa cemaat. Onun için size birlik lazım der. Zinhar birlikten ayrılmayın. وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ebu Hüreyre, Müslim'in kaydettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü'nden bunu naklediyor bize. Birbirinizi öfkelenmeyin. Öfkelenip birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinizle menfi yarışmayın. Müsbet manada yarışın. Rekabete girmeyin. Kıskançlığa girmeyin. Birbirinize karşı hasede girmeyin. Ey Allah'ın kulları! Siz Allah'ın kulusunuz. Kardeş olun. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا diyecek ve bizi vahdete çağıracaktır. Mekke'de el sıkıp bunu tavsiye etmesi yetmiyor gibi, Allah Resulü Medine'ye teşrif buyurduktan sonra yeniden el sıkacak, bunu iyice perçinleyecektir. Sonra Bey'at-ı Ridvan'da Allah Resulü bir kere daha biat edecek, bir kere daha bunu perçinleyecektir. Ve sahabi bize naklediyor. Gelin bir kere daha biat edin dedi bize. Dedik ya Resulallah biat etmiştik. Olsun gelin bir kere daha biat edin. Tekrar ver tekrar inandıkları şeylere ahdü peymanlarını yeniliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden birleşmelerini, beraberleşmelerini, el ele tutmalarını, sıkışmalarını, sağlam bir birlik ortaya koymalarını onlardan istiyor ve bunu ortaya koyuyordu Rabbimin inayet ve keremiyle. Demek ki o birlik ve beraberlik çok önemliydi. Ve zannediyorum Rabbim size çok şey yaptırdı ama bunu demeden diyeceğim şeyi arz ederken çok defa korkuyorum sizi kırarım, rencide ederim. Vaka burada istidradi size bir şey arz edeyim. Ben haddi zatında size konuştuğum şeyleri çok yumuşak konuştuğumdan dolayı çok ciddi bir ihtar almış ve bundan dolayı içimdeki burkuntuyu şu ana kadar aşamamış bir insanım. Size karşı çok yumuşak konuştuğumdan dolayı çok ciddi bir ağız, çok ciddi bir el tarafından
bir tokat yemiş, ne diye bu derece müsamaha denmiş? İhtar almış bir insanım. Fakat ona rağmen kalbimi ve hislerimi aşamıyorum. Yine de sizi taltif etmeden, gönüllerinizi tatyip etmeden geçemiyorum. Ve kim bilir belki de bu işi yapamayacağım, benim götüreceğim iş değil. Çünkü başka türlü artık konuşamayacağım. Bir ayağı kabirde bir insan olarak başka türlü konuşamayacağım. Sertliğim, ihtarım, ciddiyetim nasıl olacaktı? Onun çerçevesini de bilemiyorum. Bu faslı kapamak daha iyi olacak gibi hüküm verdiren sahiplerden bir tanesi olabilir. Evet, yine yumuşaklık, yine mülayemet ve ben istidradi dolayısıyla bu hususu size arz ettim. Belki siz o kardeşliği inşallah ortaya koyuyorsunuz. Ama içimde bir şey var. Acaba sahabe-i kiramın o 1. asırda temsil ettikleri gibi içimizde hiç gırlıkış olmadan, birbirimize karşı hiç rahatsızlık olmadan öyle bir kardeşlik temin ve tesis etmiş sayılır mıyız? İşte şu soruyu size tevcih ediyorum. Bu soruya ben evet desem de fakat vicdanen çok rahat değilim. Kendi hislerimize mümaşat ettiğimiz kadar, saygılı olduğumuz kadar başkalarının hissiyatına saygılı olabildik mi? İşte ben bunları soru olarak size tevcih ederken, size karşı olan hüsnü zannımdan ötürü, evet, bu kardeşlerim bu mevzuda hislerini çok sağlam ayarlayabilmişlerdir desem dahi, vicdanımda aşamadığım uçurumlar olduğunu hissediyorum. Eğer ben bu kadarcıklı olsun suyu zannediyorsam, Allah'ın sizin üzerinizde olan nimeti aşkına beni bağışlayın. Yok eğer benimki suizan değil, vakinin ve doğrunun ifadesiyle ben bu defa size şöyle diyeyim, bahtınıza düştüm, elinizi ayağınızı öpeyim. Bu kadarcık zilletten sonra ne olur Allah aşkına, ne olur Allah aşkına gıybet etmeyiniz, suizanda bulunmayınız, kimsenin aleyhinde konuşmayınız. Yarım kelimeyle dahi olsa kimseyi çekiştirmeyiniz. Allah aşkına çekiştirmeyiniz. Rahatsız bir kalbiniz varsa kalbiniz hasta demektir. A'daike nefsükelleti beyne cenbeyk. Senin en can alıcı, canavar hasmın senin nefsindir. Nefsine karşı muhabbet besliyor. Bir kısım küçük kusurlarından dolayı müminleri tanı teşni edebilecek vesileler bulabiliyorsan, senin bakışların miyop, kalbinde de yara var demektir. Allah yarana derman ihsan eylesin. O eğri bakışlara da istikamet versin. Menfaati maddiye gibi nefsin hoşuna gidecek şeylerde dahi mümin kardeşini kendi nefsine tercih edeceksin. Sen ilklerden bu dersi almıştın. Unutma sen ikincisin. Birinci dirilişi onlar temin edip gitmişlerdi. Alem-i İslam yeniden diriliyor. Bu dirilişi sen temin edeceksin. Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu büyük davayı zayıf insanlar götüremez. Kardeşini maddeten ve manen her meselede nefsine tercih edeceksin. Hatta füyüzat hislerinde bile, hatta cennette bile. Cennetin kapıları ardına kadar açılsa, o sabah akşam benim 7 defa Allah'ım beni cennete koy diye arzu ettiğim cennet. Bir bakıma Allah'ın rızası istikametinde gaye kadar büyük bir mesele olarak takip edilen cennet. O cennetin kapıları da ardına kadar açılsa, mümin kardeşle yan yana gelsek, benim girmem onun girmesini muvakkaten engelliyorsa, buyur sen gir diyecek kadar hasbilik.
Bize bunu öğrettiler. Bilmiyorum, karşıda bir yangın var. İçinde evladım, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, çocuğumu kurtarmaya koşarken biri bana dalaşmış, ayağım ona dokunmuş ve düşmüşüm. O korkunç hadise karşısında bu küçük meselenin ne ehemmiyeti var? Rica ederim, ne ehemmiyeti var? Sizin meseleniz o kadar büyüktür. Vallahi büyüktür. Billahi büyüktür. Tallahi büyüktür. Aşacaksınız bunu. Aşacak. Hasımlarınızda dahi bir diyalog yolu bulup anlaşacak, uzlaşacaksınız. Hele dostlarınız, hele dostlarınız. Maddi manevi her meselede o kardeşlerinizi nefsinize tercih edeceksiniz. Ben bir noktadan girmiştim buraya. Kardeşlerim bana diyorlardı ki, biz nasıl o iyi seviyede teessüs etmiş kardeşliği yeniden sergileyeceğiz? Bunun senaryosu nasıl olur? Sahnesi nasıl olur bu meselenin? Hangi şartlar altında teessüs eder? Allah bir şeyi vermeyi murat buyurmasaydı istemeyi vermezdi. Ben senelerden beri hep onu istedim. Bir kere daha bize muhacir ve ansar fırsatı doğar mı dedim. Siz de öyle dediniz. Açın bağrınızı. Şimdi Diyar-ı Türkistan'dan sizin ülkenize habire misafir geliyor. Bir muhacir gibi onları bağırlarınıza basın. Siz de gittiğiniz zaman onlar bağırlarına basacak. Yeni bir dantele verelim. Ağlayan Resul'ün ağlamalarını dindirelim. Bir kere daha Sa'd ibn Rebi, Talha bin Übeydullah destanını yazalım. Bir kere daha Huzeyfetül Adevi destanını yazalım. Yermuk'taydım diyor. Amcamın oğlu şehit düşmüştü diyor. Mataramda bir iki yudum su vardı diyor. Amcamın oğlu dedim, sahneye daldım diyor. Meydan sahasına daldım diyor. Amcamın oğlu derken İbn-i Hişam karşıma çıktı. Mekke fethinden sonra Müslüman olanlardan. Ebu Cehil'in kardeşi. Kütükte doğranır et gibi doğranmıştı. Parça parça olmuştu. Kılıçlar üstüne kalkıp inmişti. Ben yanından geçerken bir su diye inledi. Mataramı dudaklarına kadar götürdüm. Tam içecekti diyor. Yo estağfurullah, amcamın oğlu diyor. Suyu dudaklarına kadar götürdüm. Tam içeceği zaman kan kaybetmiş bir şehidin inilti karışımı sesi duyuldu. Ah bir su diyordu. Ah bir su diyordu. Ben kalktım koştum. Koştuğum biraz evvel Bizans ordusuna karşı savaşan İbn Hişam'dı. Onun bayrağın dibindeki haykırışlar hala kulağımda çınlıyordu. Akabe'de peygambere biat edenler diyordu. Bedir'de etrafında olanlar diyordu. Uhud'da onun etrafında etten kemikten kalelik yapanlar diyordu. Gelin toplanın etrafında diyordu. Bayrak düşmek üzeredir diyordu. Ve ağaç budanır gibi budanıyordu. Budanıyordu, bayrağı düşürmüyordu. Ve yiğitçe yatıyordu. Tanımak mümkün değildi. Suyu dudaklarına götürdüm. O tam içeceği zaman yeni inilti karışımı bir su isteği. Kalktım yanına koştum. Ona gideceğim ana kadar gittiğimde İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiye sırrına mazhar olmuş. Ruhu çoktan uçmuş cennetlere gitmişti. Bari İbn Hişam dedim. İbn Hişam'a geldiğimde o da ölmüştü. Amcamın oğlu derken ona geldiğimde su elimde kalmıştı.
hiçbirine nasip olmamıştı. Ölürken dahi kardeşini nefsine tercih edecek kadar civan mertçe ruhlar. Onun tesis ettiği kardeşlik buydu. Ben daima onun bize emanet bıraktığı bu kardeşliği ağırlığıyla omuzlarımda hissettim. Siz de hissetmişsinizdir. Bu kardeşlikti, bağışlayın gavurun fendini bozan. Bu kardeşlikti, dünya muvazenesinde ağırlığıyla kendisini hissettiren. Bunu ikinci kez siz tesis edeceksiniz. Ve dört bir yandan kardeşler hicret edip gelecek. Bana bakarsanız ben her kardeşin hicranını ağladım. Dün Irak'ın Firavun'u, Peşmergelileri nebece ile, nükleer silahlarla kendi ülkesinden kovduğu zaman ben o kadar çok ağlamışım ki bu mevzuda onlara ağladığımı, nasıl ağladığımı, hicranla iki büklüm olduğunu bana neden sonra, aylar sonra bir kardeşim anlattı. Adeta rengin kaçtı da yemeden içmeden iştahın kesildi ama insan, güllelerle, bombalarla tehdit edilen insan bunlar. Fakat o gün ben kürsüde değildim. O gün bu kürsülerin yolu açılmamıştı. Hicranımı hicranınıza katamadım. Hicran güllabını hicranlarımıza yoğuramadım. Onun destanını söyleyemedim. Onu sizin başınızdan saçamadım. Ve ben kürsüdeydim. Orta Asya'daki soydaşlarımıza, dindaşlarımıza mezalim yapılırken, onlar doğranıp budanırken, onlar işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken, görüyor gibi oluyordum. Sizi kürsüde gördüğüm gibi, onların silüetleri de gözümün önünde temessül ediyordu. Bu onun için bir hicran dönemi dedim. Yeni bir hicran dönemi başlıyor. İslam'a bir tamamiha döneceğimiz ana kadar, İslam'la yeni bir güç kazanacağımız ana kadar, o büyük faslı müşterek etrafında yeniden kenetleneceğimiz ana kadar, bu hicranlar devam edip gidecek ve biz de iki büklüm olup ağlayacağız. Ağlatmasın Allah. Gelene bağrınızı açacaksınız. Giderken gidip destek olacaksınız. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayacaksınız. Henüz sizin seviyenizde o nimetlere mazhar olamayan insanların durumunu düşünecek, o nimetleri onlara kavuşturmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Kitaplarla, Kur'an alfabeleriyle, Kur'anlarla imdatlarına koşacaksınız. Müesseselerinizi gezdireceksiniz. İmanlı yamaçlarda dolaştıracaksınız. İmanlı gençlerle görüştüreceksiniz. İman muhitlerinde soluklandıracaksınız. Ve inşallah sizin bu gayretleriniz boşa gitmeyecek. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ İkinci dirilişin ilkleri, bir muhacir ve ensar destanını da siz yazacaksınız. Arkadan gelenlerin nazarında siz, onlarca siz birer yad-ı cemil olacaksınız. Nasıl bizden evvelkiler Kur'an'ın emrine uyarak وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Sadakallahul azim. O müminler onlardır ki جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bu ilk iyilerden sonra geldiler. Siz olun inşallah. يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Allah'ım bizi de yarlığa, bizden evvel gelip geçen kardeşlerimizi de yarlığa mağfiret buyur. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İşlerimizde başkalarına karşı kin, adavet, düşmanlık, kardeşlerimize karşı böyle bir şey olmasın. Yani içlerimizi sevgiyle, muhabbetle donat. Bizi bir ve beraber eyle, gerçek İslam'ı kardeşliğe ulaştır derler.
tefsir derler. İşte bu ruh anlayış içinde inşallah sinelerimizi açacağız ve bu açılmış sineler başka yerlerde açılmış sineler bulacaklardır. Bana inanın, Kur'an-ı Kerim şu 20. asırda bütün alternatifler arasında en orijinal alternatif, en orijinal mesajdır. Onun yerini dolduracak bir şey yoktur. Ne acı ki insanlık henüz böyle bir mesajdan habersiz yaşıyor. Bu mesajı insanlık çapında bütün insanlığa duyurabilecek şekilde sunamadık, takdim edemedik. Rabbim etmeye, takdim etmeye sizleri muvaffak kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin çerçevenizi çiziyor. Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim meselul cesed ize işteka minhu udvun tedaa lehu sairul cesed bis-seher vel humma. Müminlerin misali neye benzer biliyor musunuz buyuruyor. Meselul mu'minine fi tevaddihim, birbirlerine muhabbet takdim etmekte, birbirlerini sevmekte, birbirlerine şefkat etmekte, birbirlerine karşı alaka duymakta müminlerin misali bir cesede benzer. اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُدْوٌ, öyle bir ceset ki o cesette bir uzuv şikayette bulunduğu zaman diğer uzuvlar uykusu kaçar, sabaha kadar hummayla tir tir titriyor gibi gece ederler veya gündüz ederler. Gece gözlerine uyku girmez, humma tutmuş gibi tir tir titrerler diyor. Mümini anlatıyor. Ve yine muhbir-i sadık, sadık-ı masduk, men lem yehtemme bi emril mu'minin feleyse minhum. Müminlerin durumlarıyla alakadar olmayan, müminlerin derdini kendi derdi kabul etmeyen onlardan değildir diyor. Ne anlarsınız bundan? Mümin dertle kıvranacak. Mümin ızdırapla iki büklüm olacak. Sen ruhunda onun bu derdini yaşamayacaksın. Allah Resulü buyuruyor ki, o müminlerden değil. Müminleri bu şekilde sağlam halatlarla birbirine bağlayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı halata bağlanmaya çağırıyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hablül metin olan o Kur'an-ı Kerim'e toptan sımsıkı sarılın diyor. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ayrılığa, gayrılığa düşmeyin. İftiraka düşmeyin. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Yokluğun ne demek olduğunu gördünüz. Kahatın ne demek olduğunu gördünüz. İslam'ı bilmemenin ne demek olduğunu gördünüz. Kur'ansızlık gördünüz. Sünnetsizlik gördünüz. Hz. Muhammedsizlik gördünüz. Ve bu tabiri de kullanıyorlar. Siz size uygun mülayim şekilde yorumuyla ele alabilirsiniz. Allahsızlık gördünüz. Hepsini gördünüz. Ve Allah sizi kurtardı. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Sizin üzerinizde olan Allah'ın nimetini hatırlayın. Hatırlayın camilerin ardına kadar kapılarının açıldığını. Hatırlayın Kur'an kurslarının açıldığını. Hatırlayın mekteplere ahlak ve din dersinin konduğunu. Hatırlayın, hatırlayın, hatırlayın. Allah'ın binbir nimetini hatırlayın. Kur'an'ın etrafında sizi bir araya getirdi. Minberin etrafında, mihrabın etrafında bir araya getirdi. Ve bugün camileri lebalep dolduruyorsunuz. Çevrenize bakın. Bakmanıza lüzum yok, zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bir zamanlar tekini bulamadığımız o çağdaki delikanlılar bugün camilerde cemaatin %80'ini teşkil ediyor. Bu Allah'ın nimeti değildir de nedir? Bu nimet ne denli bir şükür ister? Ne türden bir şükür ister? O Er-Risale'de, çağrıda Peygamber mesajını omuzlamış. 3-4 atlı, başı gözü polatlı,
Dünyaya her şey anlatmaya kararlı. Allah Resulü'nün yarları, dostları bir yerde ayrılırlar. Biri Bizans'a doğru, biri İran'a doğru, biri Mısır'a doğru, dünyanın dört bir yanına. Bu ışıktan insanlar, bu ışık ordusu, ışıktan mesajlar götürürler. Bana bir hakikatin gölgesi, bu hakikatin gölgesinin dokunduğu kadar başka bir hakikatin gölgesinin dokunduğunu bilmiyorum. O kadar dokunur ki, onu her seyredişimde sanki o durumu beraber onlarla yaşıyormuşum gibi kendimi hissederim. Ve siz, Allah'ın nimetine mazhar olan sizler, o nimetin büyüklüğüne o kadar inanıyorum ki, beni affetmeniz için biraz evvel Allah'ın sizin üzerinizde olan nimet aşkına demiştim. Ve bana göre büyük bir yemindi o. O nimet bir şükür istiyor. Atlarınıza bineceksiniz, yeni atlılar. Bir yeni başı gözü Polatlılar destanı meydana getireceksiniz. Siz gideceksiniz, onlar gelecekler. Siz gideceksiniz, onlar gelecekler. Siz gideceksiniz, onlar gelecekler. Lobiler oluşturacaksınız. Devlet kademelerini zorlayacaksınız. Başbakanlara kadar çıkacaksınız. Bakanlarla görüşeceksiniz. Siyasileri zorlayacaksınız. Kültür muadeletleri temin edeceksiniz. Mübadeleler meydana getireceksiniz. Soydaşınızın, dindaşınızın, çocuğunun sizin mekteplerinizde okumasını temin edeceksiniz. Kültür Bakanlığı'nı zorlayacaksınız. Fonlar ayırttıracaksınız. Yurtlar açtırtacaksınız. Ülkeye gelecekler. Ferden ferda, cemaatler halinde ve millet halinde bu yarayı, birkaç asırlık kanayan yarayı tedavi etmeye çalışacaksınız. Zira son sadme ve küfrün son savletiyle, savletimizi kırmak üzere sarf edilen son savletiyle bir kere daha anladık ki bizden başka dostumuz yok. Hatta yer yer belki aynı çizgide, aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan dindaşlarımızı bile aldattığı bize arkadan vurdurdular. Bizden başka dost yoktur. Demin su derken o tablo gözümün önünde canlandı. Canım çıksın. Mehmetçik Sinan çöllerinde İngilizlere karşı savaşırken Lavranslar arkalarına kattıkları aldanmış insanlarla Mehmetçik'i vuruyor. Yaralı Mehmetçik su diye inliyor. Yermuk'taki gibi su diye inliyor ve su vereni de yoktur. Paşa Allah Resulü'nün türbesine sığınıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bana dediler ki bu müdafaa beyhudedir. Artık ayrıl buradan. Ölümden başka bu işin yolu yoktur. Ben seni burada nasıl bırakır ayrılırım? Yeşil kubbeyi en son bir kafa eden sen olmuştun. Yoksa İngilizler girip çiğneyeceklerdi orayı da. Of kardeşim! Of kardeşim! Oh! Oh! وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Düşman idiniz, kalplerinizi telif etti. فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا
Onun nimeti sayesinde kendinizi kardeş buldunuz. Çok geniş bir kardeşlik dairesi içinde buldunuz. İran'dan Fizan'a, Fizan'dan Turan'a kadar bir kardeşlik dairesi içinde buldunuz. O kardeşlik duygu ve düşüncelerini yeniden ateşledi. Yeniden her yerde kardeşlik meşaleleri yanmaya başladı. Yeniden sahnede kardeşlik oyunları oynanmaya başladı. İz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum feasbahtum bi ni'metihi ihwana ve kuntum ala şefa hufretin minen nar fe'engazakum minha. Siz cehennemden bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. O çukuru cennet yamaçları haline getirdi. Siz şimdi cennet yamaçlarında salınıp geziyorsunuz, reftare geziyorsunuz. Hatırlayın Allah'ın bu nimetlerini, Kur'an'a yeniden kavuşma nimetini, onun mana ve muhtevasına kavuşma nimetini, hakla, hakikatla yeniden tanışma nimetini, Hz. Muhammed hakikatıyla yeniden bütünleşme nimetini hatırlayın ve bu nimetlerin şükrünü eda edin. Bu mevzuda ümidimizi esas teşkil edebilecek hususları siz yapıp ortaya koydunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Ruhu Seyyidül Enam'ı hoşnut ettiniz. Fatih ordular önünde mehter sağa sola giderken bunu söylüyorlardı. Ruhu Seyyidül Enam'ın hoşnut olması. Şimdi ne durumdadır onu bilemiyorum. Belki bir kuş kalbi gibi çarpıyordur göğsü. Acaba yeniden açılmaya yüz tutan bu perde bir daha kapanır mı diye bir kuş gibi belki kalbi tir tir titriyordur yerinde. Zira bir ehli tahkike rüyasında dedikleri gibi o büyüklerden birinin bu harmanı darman duman etti, dağıttılar. Ve buna of denilirdi. Ama benim of'u diyecek kadar dahi takatım kalmadı. Bademciklerim de dilimin üzerine indi. Soluklarımı zor alıyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Ruhu Seyyidül Enam'ı hoşnut ettiniz. İnşallah hoşnut etmişsinizdir. Fakat aheste revlik etmeden acele davranıp bu işi, bu alemi bağlamak lazım. Ne olursa olsun acele edip bu işi bağlamak lazım. Yoksa hafizanallah, kafir ve zalimler şu iman cephesine yeni bir oyun oynar, yeni bir darbe daha vururlarsa belimizi doğrultmamız çok zor olur. Bu fırsatı vermeyin. Bu fırsatı vermeyin. Elinizi çabuk tutun. Kur'an fedaileri olarak, muhabbet fedaileri olarak, ihlas erleri olarak dünyanın dört bir yanına yeniden bir kere daha sahabinin eliyle giden mesaj sizin elinizle gitsin. Ve bu nimete karşı bu türlü şükürle mukabelede bulunun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben uhuvveti arz etmeye çalışmıştım ve elimden geldiğince de hicret edenlere mukabil, karşı tarafta onları bağırlarına basan insanlar, uhuvvet adına bağırlarına basan insanlar hususuna temas etmeyi düşünmüştüm. Yani hem bir وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا hem de وَالَّذ۪ينَ آوَوا وَنَصَرُوا. Her iki yanını tekmil edip burada takdim etmeyi düşünmüştüm. Ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. Hissedip söyleyemedim. Ağlayıp duyuramadım. Vicdanlarınıza gerekli olan heyecanı meydana getiremedim. Ve bütün vaaz-ı nasihatlarımda hep bunun ızdırabını ruhumda yaşadım. Vaaz-ı nasihat, insanların yüreklerini hoplatma demektir. Vaaz-ı nasihat, onlara madde be madde bir şeyler belletme demek değildir. Vaaz-ı nasihat, yeniden
iman adına ve Kur'an adına müminin kaybettiği heyecanı yeniden onlara kazandırma demektir. Vaaz-ı nasihat, metafizik gerilimi temin etmek demektir. Ben 25 sene vaaz-ı nasihatıma sizin hoca gördüğünüz bir insan olması itibariyle kendime yaptığım hakaret size bir yanı raci olabilir endişesiyle demek istemiyorum. Eğer size saygısızlık olmayacağını bilseydim 25 sene hırladım durdum diyecektim. Diyemedim çünkü kendi hesabıma göre sine defterimde sakladığım şeyleri size sunamadım. Söyleyemedim. Derdimi şerh edemedim. İçimi dökemedim. Ve belki de sizi camide uyuttum. Ve belki de bir vaaz-ı nasihat dinliyoruz diye sizin için teselli oldum. Ve belki de siz başka kapıda size tembihte bulunacak, sizi uyaracak insan arama lüzumunu duymadınız. Ve belki de ben bu 25 senelik hayatım boyunca hep sizi aldattım. Samimiyim bunda. Sizin vaiziniz olduğumu iddia etmedim. Size vaaz-ı nasihat ederken Rabbime karşı münasebetsizliğime ve saygısızlığıma kefaret aramaya çalıştım. Sizin içinizde yerimi almaya çalıştım. Sizinle bulunmadan dolayı hisseme bir saadet düşeceği ümidini besledim. O sayede şakavetten kurtulacağım ümidini besledim. Niyetim buydu. Bunu isteyen benim hesabıma tevazu adına söylenmiş sözler zannedebilir. Ve isteyen de benim anladığım gibi gerçekten hakikatin ifadesi sayabilir. İsteyen de değerlendirmelerinde madem o işin ehli değilsin in aşağı diyebilir. Fakat ben size bir gerçeği arz ediyorum. Sizden ayrılmak bana çok giran gelir. Süleymaniye'de arkadaşlardan ayrılma talebinde bulununca inanın bir hafta oldu tam. İnanın. Müsaade ederseniz bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim. Ben demem gerekli olanı diyemediğim kanaatindeyim. 25 senedir diyemediğim kanaatindeyim. Ve bir şey anlatmak istiyorum. Şu kürsülerden Müslüman cemaat için denmesi lazım gelen şeyleri diyemeyen insanların kürsüden inmeleri lazım geldiğini fiilen göstermek için sizden izin istiyorum. Diyemedim. İneyim kürsüden diyorum. Ben bunu anlatamazsam başkası bu kürsüden inmez. Ben inmesem inmez kimse bu kürsüden. Bana dokunduruyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Beni bağışlayın.
mahcubum. Çok mahcubum. Çok utanıyorum. Resulullah'tan utanıyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Vallahi söz vermeye cesaret edemiyorum. Çok utanıyorum.